Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bugün şömine yapmaya geldik taş evimize. Daha önce hazırladığım şömine rafını ve koçbaşlarını getirdim. Bugün şömineye başlıyoruz inşallah. Öncelikle malzemelerimizi indiriyoruz. Jeneratörümüzün benzini az kalmıştı. Benzin dolduruyorum. Ona 5 kilo benzin aldım, koydum. Şimdi harç yapacağımız yerde barbekümüz var. Onu varil barbekümüzü balkonun altına çekeceğiz. Orada harç karacağız. Evet, şimdi barbekümüzü çektik. Kütüğümüzü de içeri aldık. Evet. Sprerimizden fırça takacağız. Şömineye kullanacağımız taşların yüzeylerini dışarıda temizleyeceğiz. Sonra içeride çok toz olmasın diye. Öncelikle kütüğü koyuyorum. Her iki tarafı çiziyorum. Kütük yüksekliğinde. Şöyle duracak arkadaşlar kütük. Prizlerimiz var solda. Prizleri koyacağımız yeri baz alarak hareket ediyoruz. Evet, her iki tarafı teraziyle düzgün bir şekilde aşağı kadar çiziyorum. Başlayacağım yer belirleniyor. Arabada yapacaktım harcı, fakat sonradan çok az olacak. O yüzden yere döküp yerde yapmayı, verandamızın betonda yapmayı düşündüm. Evet, oraya bir miktar kum atıyorum. Daha önce açtığım bir iki kürek üzerinden aldığım çimento var. Onu atacağım. Yani tam bir torba değil. Evet. Çimentomuzu döktük. Öncelikle bir çimento ile kumu karıştırıyoruz. Tam iyi karışmadığı için bir de geri aktarıyorum tekrar. İyice homojen bir şekilde karışmasını sağlamaya çalışıyorum. Daha rahat oluyor o zaman betonun olması harcın. Evet. Dalgıcımızı çıkardığımız için tulumba ile çekiyoruz suları. Az olduğu için önemli değil. Evet. Önce ateş tuğlalarını harcın üzerine koyarak yerleştiriyorum. Yerimiz biraz küçük. Şömine biraz ufak olacak. Köşeden köşeye şömine rafına göre başlamış olsaydım çok küçük olacak alanı. Yani şömine denmez artık ona. O yüzden birazcık daha öne doğru kare gibi başlayacağım. Öncelikle karşı duvarlarını yerli tuğlayla, kemerleri yaptığım tuğlalardan güzelce örüyorum. Videolar çok uzun. O yüzden sadece tuğlaları koyduğum anları koyuyorum. O da çok, bilmiyorum, hoşuma gidiyor. Tık 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 konuyormuş gibi. Hem seri bir şekilde hem de görsel olarak sizlere daha güzel bir görüntü sunmak istiyorum. Tuğlalarımızı bir tarafını yaparak duvara dayayarak, beton duvara, taş duvara e, bağlantı yapmış oluyoruz aynı zamanda.
Ateş tuğlalarımız batmasın diye oraya kağıt koydum. Şöminemizi taştan yapacağız arkadaşlar. Bu sadece ateş yanacak yerin içini yerli tuğlayla yapıyorum. Dış yüzeylerini, görünen yüzeylerini taşla çevireceğim. Şöminemiz biraz minyon olacak, ufak olacak. Çünkü dayandığı duvarlar ve e, priz yerleri olmasından dolayı çok yükseltemiyorum, genişletemiyorum. Yerimizde dar zaten. Ufak bir şey olsun yeterli bizim için. Daha çok görsel olsun. Bazen de tabi ufak tefek ateş yakarız. Seyrine bakarız inşallah. Karşısına kahvelerimizi içeriz. Evet. Şömine duvarlarına koyacağım taşları dışarıda, içerisi toz olmasın diye dışarıda temizleyip öyle getiriyorum. Bazılarını temizlemiyorum çünkü onlar küçük parçalar. Kırık yerleri düzgün, öne gelecek yerleri temiz. Harç konacak yerlerinde sarılıklar, o şeyler var. Onlar da çok önemli değil harçla beraber. Yani hepsini temizlemek durumunda değilim. Evet, şöminemizin her iki taraftan da biraz düz yapmıyorum. Yukarıda düzleyeceğim. Kütüğün orada düzleyeceğim artık. Aşağıda biraz daha geniş hazne olsun diye. Onların da köşelerine yine yerli tuğlayla yapıyorum ki güçlü dayanıklı olsun, göçmesin. İçlerini yine tuğlayla işliyorum. Yerin durumuna göre gidip taş seçip geliyorum. Çünkü içeriye dolduramıyorum. İçerisi de araşmalık. Eşyalarım, her şeyim orada. Lazım olduğu kadarını azar azar getiriyorum. Hep büyük taş kullanmıyorum. İrili ufaklı karıştırmaya çalışıyorum. Evet, şimdi duvarlar bayağı yükseldi. Şöminenin ön kısmına, ağız kısmına küçük bir tahtadan yine kalıp yaptım. O kalıbı koyacağım. Evet, şimdi kapısını, kalıbını koydum. Ortaya yine kemer gibi biraz çok, hem biraz yükseltmek için
hem de daha dayanıklı, güçlü olması için kemer şeklinde yapmayı düşünüyorum. Kalıbın üstüne orta yere 8,5 tuğla koydum. Kenarlarını da ufak ufak sıfırlayacak şekilde yanlara malzeme hazırladım. Bunun üstüne kartonu 2 kat dizimde hafif hafif kıvırarak oval bir şekilde, fazlalıklarını da bıçakla keserek sağını solunu ölçüyorum. Ondan sonraki fazlalığını kesiyorum. Arka tarafta bana çalışmaya engel olmasın diye onu da düzledim. Evet, şimdi bu şekilde, yani koyduğum 8,5 tuğla ve diğer taşların aradaki boşlukları, şeyleri kağıtla bir şekilde kalıp gibi şekle girmiş oluyor. Kemeri küçük küçük taşlarla oval bir şekilde yamarak yapmayı düşünüyorum. Çünkü büyük parça kullandığımda orası düz olur. Benim istemediğim şey, ovalleşmesini istiyorum. Evet, bu şekilde kemerimizde ilk taşları kondu. Şimdi bunun üzerine dolduracağız. Belli bir hizaya geldiği zaman koç başlarını yerleştireceğiz. İşte üzerini kapatacağız. Ben üzerine beton atmayacağım. Önce tuğlayla üzerini kapatıp, bacı yeri hariç diğer yerlerini kapatıp ondan sonra üzerine beton sıvayacağım. Bir iki tane de çubuk demirle destekleyeceğim onu, sağa sola düşmesin, devrilmesin diye. O şekilde hızlı bir şekilde şömineyi yapmayı düşünüyorum. Zaten bir günde bitmeyecektir büyük ihtimal. Çünkü üzerine harç, tuğlayla kapatıp harçla koyduktan sonra onun üzerine daha fazla bir şey koyamayız. Göçer. Onu bir gün iki gün bekletip ondan sonra iyice çektikten sonra üzerinde çalışmaya devam ederiz inşallah. Evet, kemerin de üzerine bu şekilde doldurduktan sonra evet, koç başlarının hizaya geldik. Deniyorum. Nasıl olacak diye. Nasıl yapışır diye daha doğrusu. Ben kütüğüme göre koyacağım koç başlarını. Kütük düz olduğu için önü, biz de ona göre düz koymamız lazım ki sıfır olsun. Önce bir deniyorum yerine koyup. Görüntü aşağı yukarı böyle bir şey olacak. Bunları alalım. Evet, harcımız bitmişti. Bir tane daha harç karıyoruz. Bir torba daha. Evet, ikinci kez tekrar geriye karıştırıyoruz. Harç ne kadar karışırsa çalışması da o kadar kolay oluyor arkadaşlar. Evet. Islak olduğu için bir kova su aşağı yukarı yetiyor. Birazcık daha ilave ediyoruz. Harcımızı kardıktan sonra el arabasına doldurup kullanıyoruz. Evet, şimdi birazcık zemini doldurdum. Baca yerini belirliyorum. Bu şekilde zemine de harçla, tuğlayla doldurduktan sonra üzerine 3-4 tane demir koyuyorum.
Daha sağlam olsun diye. Demirler de kalın zaten çok. Bir kuruduğu zaman sağlam olacaktır. Ufak tefek delikleri de ince yassı taşlarla doldurup üstünü betonluyorum. Gördüğünüz gibi doldurduk, betonladık. Bu şekilde kurumasını bekleyeceğiz bunun. Ama bacağın üstüne birkaç sıra tuğla işleyebiliriz. 2-3 sıra daha boyumun erdiği kadar işleyeceğim. En azından onlar kurusun. İlk etapta kubbe gibi oraya yaslayacağım için taşları bir iki sıra örüp yükseltip ondan sonra bırakmak istiyorum. Evet, kamerayı iyi ayarlayamamışım. Biraz camlardan ışık fazla geldiği için benim çalıştığım alan karanlık oluyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Kamerayı ya daha yakına ya da yaklaştırarak dış ışığı biraz daha azaltıp aydınlanmasını sağlamamız lazım. Her iki taraftan bol ışık gelince benim çalıştığım alan karanlık düşüyor. Evet, 3-4 sıra daha boyumuzun erdiği kadar duvar örüyoruz. Artık bırakacağım bu şekilde kurusun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.